Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kamran. Kamran Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar aşure günü yaklaştığı için sizlerle beraber aşure yapacağız. Gereken malzemelerimiz arkadaşlar sadece bunlar değil. Ben sadece bir gün önceden ıslatacağım için ıslatacağım malzemeleri ve birkaç tanesini koydum. Gerekli olan malzemelerimiz arkadaşlar buğday, nohut, aşurelik fasulye, ceviz, fındık içi, fıstık içi, kuş üzümü, incir kurusu, üzüm kurusu, kayısı kurusu ve erik kurusu arkadaşlar. Hemen yapılışına geçelim. Bu kadar su yeterli olacak arkadaşlar. Normal oda sıcaklığında olan bir su. Birçok kişi sıcak su koyarak ıslatıyor. O kesinlikle yanlış arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Nohut ve fasulyenin kabuğunun üstünde durması gerekiyor ki suyu tamamen içine nüfuz etsin, şişsin. Onun için arkadaşlar ben normal çeşme suyu kullanıyorum. Ama tercihen siz de tabii isterseniz sıcak su kullanabilirsiniz. Ben öyle sevmiyorum derseniz. Ama asıl olması gereken normal çeşme suyu. Üstüne ısıtacak kadar arkadaşlar su koyuyoruz. Bu kadar yeterli olacak. Nohutu da aynı şekilde. Fasulyeyi de aynı şekilde. Ve arkadaşlar bunları bir gece boyunca bekleteceğiz. Kendi halinde kabaracak ve şişecek. Tamamen içleri su olacak. Hemen bir gece sonrasına geçelim. Evet arkadaşlar, bir gece önceden nohutumuzu, fasulyemizi ve buğdayımızı ıslattık arkadaşlar. Ama onun haricinde ben nohutla fasulyeyi arkadaşlar çok az bir şey kaynattım. Biraz daha çabuk şişsin diye. İsterseniz siz de kaynatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buğdaylarımı güzelce bir kabın içine alıyorum. Daha doğrusu aşureyi yapacağım. Tencerenin içine alıyorum. Üstüne arkadaşlar su ilave edeceğiz. Yarıya kadar su dökeceğim. Evet, tencerenin yarısına kadar geldi ve altını açıyorum. Bu arada arkadaşlar büyük olan malzemelerimizi hemen küçültmeye başlayalım, keselim. İlk başta arkadaşlar ben uzunlamaya kesiyorum. Ondan sonra yatay keseceğim. Biraz iri taneli yapacağım. Biraz ağza gelmesini istediğim için. Hemen. Şöyle arkadaşlar şu büyüklükte yapacağım. Hepsini. Evet arkadaşlar, güzelce incirlerimi kestim. Bu arada arkadaşlar kuş üzümlerim şişsin diye bir avuç kadar alıp suyun içine atacağım. Şuraya ben ayrı bir su getirdim. Onun içine attım. Hemen kayısılara geçelim. Kayısıları keselim. Fazla ufaltmıyorum arkadaşlar. Biraz ağza gelmesi için. Evet arkadaşlar, eriklerimizi de koyduk. Şimdi üstüne arkadaşlar ben çok az bir şey limondan kesip koyacağım. O da sadece bir görsellik versin, sarı rengi olsun, güzelce bir tat versin diye. Evet arkadaşlar, güzelce limonlarımızı dilimleyip koyduk. Hemen ben kabuklu fıstıklarıma geçeyim ayıklamaya. Ondan önce bir bakalım suyumuz kaynadı mı? Kaynamaya başlamış arkadaşlar yavaştan. Biraz daha fokurdamasını istiyorum. Böyle tamamen güzelce kaynaması için. Hemen arkadaşlar bunları güzelce ayıklıyoruz. Evet arkadaşlar, fıstıkları güzelce kabuklarından ayırdım. Şimdi arkadaşlar üstüne fındık atıyorum. Göz kararı, istediğiniz kadar. Evet arkadaşlar, istediğiniz kadar fıstık koyabilirsiniz. Onun üstüne arkadaşlar ceviz ilave ediyorum. Bunları arkadaşlar teflon tavada güzelce kavurtturacağım. Komple hepsinin kabuğundan çıkması için. Hemen bunu kıyıya alalım. Bu arada bir bakalım suyumuz. Görmüş olduğunuz üzere suyumuz çok güzel bir şekilde kaynadı. Hemen arkadaşlar üstüne güzelce önceden
ıslatmış olduğum, kavurmuş olduğum nohutu koyuyorum. Ve fıstık, kuru fasulye koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bunlar biraz da böyle kavrulsun. Kapağını kapatalım. Hemen onu kavurmaya geçelim. Evet arkadaşlar, güzelce ne bakalım, suyumuz güzelce kaynadı. Hemen içine arkadaşlar ben bulgurumu, pirincimi ve çam fıstığımı koyacağım. Şöyle güzelce yaydırarak koyuyoruz. Hemen pirincimizi atıyoruz. Ve çam fıstığını atıyoruz. Biraz da böyle kaynamasını istiyoruz. Güzelce kaynasın. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet arkadaşlar, güzelce hepsini karıştırdık. Şimdi ısıtmış olduğum fıstık ve cevizi arkadaşlar güzelce robottan geçireceğim. İsterseniz arkadaşlar siz geçirmeyebilirsiniz. Ama ben ağza gelmesini pek istemiyorum. Bunların biraz daha hafif taneli olmasını istiyorum. Onun için hemen cevizden geçirelim. Bu kadar yeterli olacak arkadaşlar. Bunu ben kıyıya alayım. Evet arkadaşlar, içine yemek kaşığıyla, daha doğrusu yemek servis kaşığıyla şeker koyuyorum. Yaklaşık arkadaşlar 6 kaşık kadar koyacağım. O da yaklaşık yarım kilo civarına tekamül ediyor. Hemen şöyle koyalım. Evet arkadaşlar, güzelce şekerlerini koyduk. Bu kendi kendine kaynamaya başladı arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika falan kaynatacağız bunu. Bu sırada arkadaşlar kaynatırken içine gül suyu koyacağım ben, tat versin diye. Fazla değil arkadaşlar, fazla koyarsak bu sefer gül suyu yoğun bir tat olduğu için fazla tat verecek. Ben 2-3 damla kadar koyacağım. Bu kadar yeterli. Daha önceden hazırlamış olduğumuz arkadaşlar kuru yemişlerimizde çıkarmaya yakın 10 dakika kaynattıktan sonra atacağız ve 2,5-5 dakika arasında kaynatacağız arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce kaynatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, aşuremiz güzelce fokurdamaya başladı. Hemen arkadaşlar üstüne kuru yemişlerimizi koyacağız. Güzelce. Ve kuş üzümünü atıyoruz arkadaşlar. Ben bunları suda bekletmiştim biraz. Şişirdim. Güzelce. Şimdi biraz da böyle kaynamasını istiyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 5-10 dakika kadar falan böyle kaynatacağım. Bir de öyle gelin. Evet arkadaşlar, güzelce aşuremiz kaynadı. 5 dakika kadar falan beklettim. Hemen buradan biraz karanfil alıyorum ve içine çok az bir şey karanfil atıp karıştırıyorum. Ve servis tabağına alıyorum. Evet. Evet arkadaşlar, güzelce servis tabağına aldım. Üstüne çok az bir şey ceviz atıyorum. Şöyle. Bir tadına bakalım nasıl olmuş. Gerçekten de çok güzel olmuş arkadaşlar. Aşağıdan yorum beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun, iyi günler.